Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bir kitap alışverişi videosuyla huzurlarınızdayız. Bu sefer sayıca daha az ama hacimce Ve kıymetçe gerçekten önemli eserlerle geldim. Özellikle bir cilt göstereceğim size. Ama çok uzatmadan hemen başlıyorum. Öncelikle Okay Tiryakioğlu abimizin son romanı çıkalı birkaç ay oldu. Ben işte bu akademik süreçten ve başka yoğunluklardan alıp okuyamamıştım ama aldım, temin ettim ve büyük ihtimal hemen okuyacağım. Metehan, Asya'ya inen hüküm. Okay abinin herhalde bu 30. kitabı falan bendeki galiba. Hepsi de ilk baskıdır. Çok severim kendisini. İnşallah. Bence gene çok heyecanlı bir macera beni bekliyor. Hatta bazen şey diyorum, ben tarih böyle okumayı sevmeyen arkadaşlara nasıl başlayayım? Yani genelde tarihe romanla başlanır. Ve Okay Tiryakioğlu'nun şöyle romanlarını okuyunca böyle bir tarihe bir aşinalık, bir heyecan, bir mutluluk duyup hafif de popüler tarih, ne bileyim işte bir Yılmaz Öztürk olur. Onunla başlayıp daha akademik yerlere hiç sıkılmadan, nasıl geçtiğini anlamadan geçiş yapabilirsiniz. Ve siz de bir tarih meraklısı olabilirsiniz. Diğer bir kitabımız ne okudum videosunda da vardı. Bu aralar Zize'ye tekrar bir sardım galiba. Hani zor metinler okumak bu aralar hoşuma mı gidiyor nedir? Zize'nin son çıkan kitabı İş Bankası yayınlarından. Uyanmak için çok geç. Gelecek yoksa bizi ne bekliyor? Slavoj Zizek. İş Bankası Kültür Yayınları'nın bu 21. yüzyıl kitaplığı dizisinden. Bence bu da çok güzel, faydalı olacak. Ben severek okuyacağıma. böyle kampanyalı almıştık aşkım. Şimdi hatırladım. Öyle mi? İş Bankası'nda hani 3 al 2 öde vardı He. ve hepsinden düşüyordu. Çok güzel bir kampanyaydı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Biz yakın zamanda aldık. Evet, eğer devam ediyorsa Yani doğru dükkanın hatırladım. kendisinden aldık. Oradan İş Bankası'ndan aldık. Dıdıdıdım. Gene bir tarih kitabı. Jacques Le Goff, Orta Çağ'da entelektüeller. Kanalda galiba bu abinin tarih nedir üzerine bir denememsi bir şey vardı. Çok böyle kanalın ilk videolarındandı. 2 kişili olan. 2 kişili bir şeydir. Söyleşi gibi. Söyleşi gibi, doğru. O yazar var. Orta Çağ'da entelektüeller. Hani daha henüz okumadım. Ama bence gerçekten bu da bana bir şeyler katacak. O yüzden tavsiye edeyim şimdiden ya. İş Bankası'ndan çıkan hele böyle bilindik tarihçilerin kitapları kötü olmaz. Yine o 3 al 2 öde kampanyasının devamı gene aynı yazar. Jacques Le Goff. Tarihi dönemlere ayırmak şart mı? Genelde fark etmişsinizdir. Hem alışveriş videolarında hem ne okudum videolarında görmüşsünüzdür. Ben bir yazarın böyle en azından 3-4 kitabını birden alıp böyle peş peşe okurum. Hani bir yazarın 4 kitabını alırım, 3 günde bitiririm falan. Bunun sebebi günümüzün o hızlı zamanlarında çok kısa bilgilerle insanları yargılamayı, zihin dünyamı öyle inşa etmeyi sevmiyorum. Genelde bir insan en azından 3-4 tane kitabını okuyayım ki hani herhangi bir düşünce dünyasına sirayet edebileyim. O kişi olaylara nasıl yaklaşıyor, o ruh dünyasına nasıl giriyor, onun ruh dünyasına girebileyim. Hatta İngilizlerin bir atasözü vardı. Onun pabucundan bakmak. Evet. O pabuca girmek meselesi bizdeki şeye benziyor. Damdan düşenin halinden damdan düşer anlar gibi Yani bir şey. çok kötü olduk. Belki bir yer onun hakkında da konuşuruz bilmiyorum. Cancel culture, linç kültürü. Ya mesela bir insanı işte geçmiş o akademik birikimi ya da yaptığı çalışmaları şu bu ne olursa olsun mesela tek bir cümlesinden işte tek bir yanlış eyleminden dolayı tamamen cancel'lama kültürü aşkım. Şimdi sen Twitter kullanmadığın için çok belki aşina almayabilirsin ama mutlaka maruz kaldığın yerler senin de oluyordur. Mesela çok kıymetli bir akademisyen ama işte kadınlar hakkında bir cümle söyledi hemen cancel'layalım. Hayvanlar hakkında bir şey söyledi hemen cancel'layalım. Ya da ne bileyim politik görüş demeyeceğim, ona girmeyeceğim. O çünkü tek bir cümlelik bir şey değil ama bu çok oluyor ya. Belki birinin işte bir yanlış anlaşılıyor, yanlış bir cümle söylüyor. Hemen cancel'layalım ve her şey çöpe atılıyor. Herkes ona karşı ön yargıyla yaklaşılıyor ve mesela sen onun bir kitabını alıp okudun ya sen de kötüsün. Hiç ben iyi ki de Twitter kullanmıyorum aşkım, o zaman o kültür hiç bana göre değil ya. Yani ben bir adam örnek veriyorum, şimdi göreceksiniz. Ya mesela böyle... Celal Şengör'ü ele al. Okuyorsun, dinliyorsun değil mi programları? Doğru, evet. Ama işte hocanın bir iki böyle sözünden dolayı çok cancel'layan. Ya şöyle bir durum var. Celal Şengör'ün saçmaladığı çok yerler var. Ama bir yandan da bir realite de var. Yani Türkiye'de, dünyada tanınan kaç bilim adamı var. Yani.
Sen sev sevme, cahil de deme. Hani şey Yani- değil ya, işte okuduğumuz herkes de zaten evet çok sevmiyoruz arkadaşlar. Böyle Yani. bir şey değil. Ama işte bazen öyle olabiliyor. Ki kanalın düzenli takipçileri bilir bunu. Ben ne kadar çok sevmediğim Oraya insanları bağlayacağım. düzenli İşte olarak da okurum yani. eğer hani bizim kanala mesela diyelim ilk kez bazı videolarla mesela geliyorsunuz. Yani sevmeyebilirsiniz o insanı ama bazen çok büyük hakaretler geliyor. Ben çok sinirleniyorum. Yani burada sadece o kitabın bir sunumu yapılıyor. Biz o insana aşık Hakaret değiliz sonuçta. edenleri nasıl yorum yapıyorum aşkım Sen ben? çok düzgün yorum yapıyorsun. Ben Tabii. arkada tepiniyorum mesela. Ama ya ben biraz da engelle yok, ben diye. hiç öyle bir şey yapmıyorum. Mesela daha yeni oldu bir arkadaş galiba Fazlur Rahman'ın Evet, bir mesela, kitap zındık. incelemesine bu zındığı niye okuyorsun falan filan dedi. Bu arkadaşı bu arada yargılamak için söylemiyorum, bu videoyu izleyecekse. Ha, ben üslup olarak insanların gereğinden fazla sert olduğunu ve bunun da Evet. toplumsal bir durum olduğunu, ama o arkadaş örneğinde olduğu gibi mesela o arkadaşa ben direkt engelleyebilirdim ya da çok sert bir yorum yapabilirdim ama karakterim icabı gerçekten mutedil bir yerden yaklaştım ama o karşılığı da gördüm mesela. Demek ki aslında o yorum yapan arkadaş da toplumun etkisiyle sertleşmiş. Öyle Yoksa zaten. gerçekten karakteri bu kadar haşin, sert olan bir insanın birden hemen o yumuşamayı yapıp da Müslümanların o askeride buluşup hemen kardeş olma meselesi var ya. Çocukla 2 yorum sonra oraya geldik. Ve ben çok Ben o kişi memnunum. O özelinde çocuk söylemiyorum. ya o Ama- anladım ama birçoğu böyle oldu. Evet. Ya, Ben bu arada her kesimden böyle arkadaşlar. İşte İslamcısı, ateisti, sağcısı, solcusu artık hani her kimse nereden geliyorsa. yani ben ama bunu bir deney olarak yapıyorum. Kanala Değil mi? gelen her sert yoruma benim mutedil cevaplarımda en az %90 oranında yumuşama İnsanlar görüyorum. da onu görmeye alışkın olmadıkları için direkt gerçekten ne yapacaklarını şaşırıyorlar çoğu zaman. Yo, ben Onu öyle çok fark düşünmüyorum. ediyorum. Ben onun bir şaşkınlık olduğunu düşünmüyorum. O gerçekten aslında böyle yüzeyde bir gerginlik var ama özünde ben hala ya aşkım burası bir kitap kanalı. Bir insan kitap kanalına gelip de böyle derinden, karakterinden kaba sert olabilir mi ya? İşte olmaması Yok. gerekiyor. Olmuyor zaten işte. Arkadaşlar haşin, delikanlı falan ama sonra o çocuk çok güzel tavsiyelerde bulundu falan. Birini tanıttı bana. Ben bakacağım ona. Ben seviyorum yani böyle sert de olsa tartışmayı biliyorsun, ben severim. Bana çok eleştiri O yapanlar yüzden oluyor kimse falan. kimseyi cancel'lamasın. Cancel'lamasın ama biz de okuyoruz işte. Yoksa ben Ben de cancel'layabilirdim mesela işte herkese tak diye. ama tekrar muhabbetin çıktığı yere gelecek olursak bu Jacques Le Goff'un birkaç kitabını aldım ki peş peşe okuyayım. Neciymiş anlayayım diye. Sonracıma Ama şeyi unuttun. Dur. Benim de var ya dur. ne, Videoyu durdur. durdurdum. Heyecanlı gitti. Neden heyecanlı Ya gitti? şimdi şöyle oldu. Şimdi biz Kızılay'a gittik. Her Evet. zamanki gibi. Açığız, ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Dolaşıyoruz. Hala tabii ki girmediğimiz ara sokaklar var Kızılay'da. Böyle çok enteresan bir şekilde tuşba olması lazım. Bir böyle kitapçının önünden geçiyorduk. Dedik ki bir dakika burası kitapçı. Dedik ki bir dakika burası sahaf. Biz bir girdik. Yani yine her zamanki gibi Kızılay'da burnumuzun dibinde kitapçı varmış, sahaf varmış ve biz yeni öğreniyoruz. Hemen girdik, baktık, gezdik falan. Oradan da eli boş çıkar Evet. mıyız? Çıkmadık. Çıkmadık. Bu benim. Bu kanalın yönetmeninin Benim. aldığı. Ernest Barker, Bizans. Toplumsal ve siyasal Evet. düşünüş. Biraz böyle üniversite yıllarıma dönmek istedim. Ben çünkü Bizans tarihini Nevran Necipoğlu'ndan almıştım. Böyle çok hoşuma gitti. Çok boşuna gitti. Kafa dağıtmak için bunu okuyacağım. Kafa dağıtmak için arkadaşlar Mete Tunçay çevrili Bizans Ki tarihi Zamanın Dost kitabı evi basmış. Dost Bakın Konur Sokak Ankara. Kızılay Ankara ne zaman basmış basımda? Birinci basım Kasım 1982. Ben dünyada yoktum. Seni bırak ben bile yoktum aşkım. Evet. Bayağı eski bir Çok kitap. güzel. Ama bence çok güzel. Bunu da ben de okuyacağım tabii ki. Hanımımın var, benim mi var yani? Aynı yerden hanımımı onu alırken bana da bunu aldık. Muzaffer Tayyip Gökbilgin hocamızın Kanuni Sultan Süleyman kitabı. Normalde bu kitap şeyden çıkıyor. Artık kronikten çıkıyor ama bu Mebin. Bunun bende niye yeri özel? Ben arkadaşlar bütün o klasikleri şu anda İş Bankası'nın Hasan Ali Yücel klasiklerinde çıkan o çeviriler var ya, ilk 100 temel eser, 1000 temel eser meselesi. Onlar bunda çıkıyordu hep. MEB, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları. Aranızda muhakkak hatırlayacaklar vardır. Böyle renkli değil de sırf bembeyaz karton. Böyle sade şurada bir işaret var. Onlar Biz da onu vardı. çok gezemedik. Akşamdı. Evet, orayı bayağı bir, ben orada bir günü bitirmem lazım. Evet. Sabah Ki 9'da İki gelip kitaba kaç para verdik işte? 130 lira verdik. aynen. Yani şu 2 kitaba 130 lira verdik. Bunları Bunu bilerek söylüyorum ki bazen çünkü öğrenci arkadaşlar özellikle hani soruyorlar yorumlarda böyle ucuz işte Evet. yerleri. O yüzden yani bakalım ucuz. dedim. Gerçekten o sahaflar
ekonomik oluyor arkadaşlar. Hatta az kalsın abinin biri bize kitap alacaktı. Bizi öğrenci zannetti. Evet ya, dışarıdan o kadar genç görünüyormuşuz. Evet. Biz bir Eşim mutlu. 35 yaşında ve çok mutlu. O yüzden biz de yok dedik. Bizim yerimize başka bir öğrenci alalım. Evet, Biz çalışıyoruz. Biz çalışıyoruz, alabiliyoruz. Alamayan talebe kardeşlerimizi alın dedik. Dediğim gibi bu seri bende çok önemli bir yere sahiptir. Zaten Muzaffer Tayyip Gökbilgin'i çok seviyorum. 1992 basımı arkadaşlar. Birinci basım. Tabii asıl bunundaki, hani map'teki birinci basım. Bu daha eski normalde. Tayyip Gökbilgin'den, bu şu anda Kronik'ten çıkıyor galiba. Tayyip Gökbilgin'in kitapları. Tavsiye ederim. Çok güzel yani. Ondan sonra yine Siyase dergah yayınlarından Nicola Machiavelli. Siyaset üzerine konuşmalar. Bunlar Bence hediye. bunlar hediye. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın hediyesi. Ben çok mutlu oldum. Zaten Machiavelli'yi anlatmama gerek yok. Hükümdarı herhalde 10 defa baştan aşağı okudum. Bu da okuyacağım. Bu da güzel olacak. Hani tam detayını bilmiyorum ama aşağı yukarı tahmin ediyorum ne bulacağımı. Ve asıl geliyor. Geliyor gelmekte olan. Yıldızı. Videonun yıldızı. Yani şu kitap zaten arkadaşlar. Şu kitap dedim, bak şimdi çevireceğim. Hop. Dun. Ekrana sığmadı. Tarih sıralarına göre bütün yazıları Nurettin Topçu. Arkadaşlar dergah yayınları bize bir sürpriz yaptı. Nurettin Topçu hocamızın 50. vefat yıl dönümünde bütün eserlerini, bütün yazılarını kronolojiye göre, normalde hocanın bu dergah yayınlarından kaçıncı bütün eserleri 26 yeni çıktı. Şu 2 cilt 25, yani bundan önce 24 ciltlik bir seride hocanın bütün eserleri basıldı ve benim kütüphanemde vardı ve bunları ben okuyalı 15 yıl oldu, bitireli. Son çıkan 1-2 tane kitabı daha yeni çıktı, hemen aldım okudum ve eşimle de sürekli şunu konuşuyorduk. Ya Nurettin Topçu'yu yani baştan sona okuyasım var. Okuyasım ve sizlerle paylaşasım var diye söylüyorduk. Bunun üzerine dergah yayınları 1000. baskısı, yani 1000. nasıl derler? 1000. kitap olarak Nurettin Topçu hocamızın 50. yılına özel böyle bir şey yapmış. Burada Nurettin Topçu hocanın 5 tane hani mantık, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve ahlak ders kitapları ve Reha isimli romanı hariç, yani 6 kitabı hariç bütün yazılar, yani şu 2 ciltte aslında aşağı yukarı 20'ye yakın kitap var. Haliyle bu alışveriş videosunu normalde siz alışmışsınızdır bizim 40 tane falan kitaplara. Ama öyle düşünmeyin. Zaten şu 2 cilt kendi içinde neredeyse 20 kitap. Onu şöyle size göstermek, sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok heyecanlıyım İçindeki çünkü. kitap. Tabii göstereceğim. Bu da hediye arkadaşlar. Evet, bu da hediye. Şöyle birinci cildi açıyorum arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Yani şu gördüğünüz gibi 1000. kitap Nurettin Topçu'nun 25. Bundan sonra bir kitap daha çıktı, onu da alacağım. Neydi o çıkan kitapta? Vaaze Duada yeni çıktı. Bununla beraber çıktı. Dokusu da çok güzel. Dokusu da çok güzel. Puntosu da çok Gözü güzel. olmuyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, tarihe göre, yani benim hocanın örnek veriyorum tematik olarak yapılan bu 20'ye yakın kitabı, yazılarını sırasına göre dizmişler. 34, 39, 42, 43, kaç? 46, 47, 48, 49, 50 böyle gidiyor. Şöyle gidiyor. İkinci cilt 59. Yani hocanın ömrü boyunca yazdığı neredeyse bütün yazılar bunun içinde. O kadar mutlu oldum ki. Hani hemen de alınca kusura bakmayın, birazcık okumaya başladım hemen ciltte. 39 işte hemen Rönesans hareketlerini. Ya ben bu yazıları okudum normalde. Yani kütüphanemde var. Ama tekrar sizinle özellikle şu hareket felsefesi nedir falan. Yani hocanın Türkçesine hayran kaldığımı tekrar hatırladım. Sağ olsun eşim vasıtasıyla tanıdığım çok iyi insanlar böyle hediyeler de veriyor. Siz de hediye edebilirsiniz, falana bağlayalım. Hediyesi benim arkadaşımın hediyesi. Evet. Şahsi bir hediye. Şahsi bir hediye. Yine de biz hem arkadaşına hem dergah yayınlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Bu da 2. cildi. Bayağı ciltli, böyle çok hoş. Şöyle dursun ve asıl içinden çıkan. Ya çok güzel onlar. Asıl bunlar. Şöyle kutuyla geliyor ya Alan arkadaşlar. herkese zaten içinden çıkıyor. İçinden çıkıyor. Şu hocanın yaptığı dergileri birebir basmışlar. Nurettin Toplu bütün yazıları kitap hediyesidir diyor. Yani 52'de bizim ahlak felsefesi doçenti Doktor Nurettin Topçu. Gördünüz mü arkadaşlar? Hareket dergisi. Son hadiseler ve biz. Daha Çanakkale. tabii bir koleksiyon parçası Tabii. gibi düşünün. Ama ben çok hoşuma gitti. Nurettin Topçu'nun yazdığı şöyle nüshalara bakın arkadaşlar.
Hani buraya almadı. Birkaç yazıyı böyle koymuşlar. Çok mutlu oldum ben. Arkadaşa da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bunları şey yapacağım arkadaşlar. Talep olur mu bilmiyorum ama benim hevesim var. Sizden de az bir şey motivasyon görürsem bir yorumla, bir beğeniyle bunları bütün yazılar, hani Nurettin Topçu dersi gibi yapmayı düşünüyorum. Normalde ben kitap inceliyordum ya. Yani şu iki yazıda aşağı yukarı herhalde burası kaç bin sayfaydı? 2000 sayfaya yakın mıydı aşkım? 2000 sayfa falandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 2000 sayfa falan. Yani şöyle söyleyeyim. 150 sayfa, 200 sayfa, 100 sayfa mesela. Yani 100 sayfa, 100 sayfa bunları aynı kitap sunumu gibi Nurettin Topçu bütün yazılarını yapıp 100 sayfa yapsam 20 video yapar. Her video yarım saat 45 dakika olsa öyle bir seri yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer sizin de desteğiniz, beni motive edici cümleleriniz olursa yapmak isterim. Bu kadar. Kitap alışverişi bugünlük bu kadar. Zaten bu sefer yan devirmeyeceğim. Zaten hepsi burada görünüyor. Ah, şunları şöyle yapayım. Olabilir. O- Ay. Tamam. Böyle. Söyle. Evet. Böyle güzel. Bence çok güzel. Evet sayın yönetmenim, anlatın. Ne anlatayım bir anda onu böyle bakıyordum. İşte benim ne kadar yakışıklı olduğumdan bahset. Benim ne kadar karizmatik. Ben söylüyorum sonra kabul etmiyorsun. Ben neren yakışıklı, ben koca kafalıyım. İşte mütenasip değilim. Mütenasip değilim. Çok Evet, iyiymiş. öyle şeyler diyorsun. Yani neyse, sen o zaman kapanışımızı yap. Evet, videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Destek olmak isteyenler katıl butonuna tıklayabilirler. Katıl özelde çünkü videolar yüklüyoruz. Hem de bayağı yüklüyoruz. Bu ara Evet, orayı ağırlık boş vereceğim. bırakmıyoruz, evet. Hani şimdi oraya bayağı peş peşe videolar yükleyeceğim ve onlar üyelere, Zamanla tabii ki herkese açılacak ama üyeler daha erken erişiyor. yani evet, durum bu. Öyle. Herkese Kolay gelsin.